Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere en az 40 kat, katları tek tek sayılan muhteşem bir el açması baklava tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimi tüm püf noktalarıyla anlattım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve iyi seyirler diliyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için uygun bir yoğurma kabı alıp içerisine 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi. Sirkeniz yoksa onun yerine limon suyu da ilave edebilirsiniz. Ve 1 çimdik tuz ilave edip güzelce karıştıralım. Ve karışıma azar azar un ilave ederek yumuşak bir hamur yoğuralım. Ben toplamda 4,5-5 su bardağı kadar un kullandım. Baklava yufkalarınızın kolay açılabilmesi için birkaç önemli püf nokta vardır. Bunlardan birincisi unu içerisine eleyerek ilave etmek. İkincisi kullandığınız unun kalitesi. Ne kadar kaliteli un olursa o kadar iyi. Üçüncüsü hamuru güzel yoğurmak. Yani birkaç dakika boyunca sürekli yoğurup güzel kıvam aldırmak. Dördüncüsü ise hamurunuzu dinlendirmek. Bahsettiğim bu püf noktalara uyarsanız eğer emin olun yufkalarınızı kolaylıkla açacaksınız. Hamuru birkaç dakika tezgahın üzerinde yoğurduktan sonra bir hamur kartı yardımıyla 8 eşit parçaya bölelim ve elde ettiğimiz hamur parçalarını da ayrı ayrılıkta 4 eşit parçaya bölüp beze haline getirelim. Ve ceviz büyüklüğünde toplamda 32 adet beze elde edelim. Bezelerin üzerini bir poşet veya streç ile güzelce kapatıp geçelim tatlımızın şerbetini hazırlamaya. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 5,5 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı su ilave edelim. Tencereyi ocağa alıp şeker eriyene kadar birazcık karıştıralım. Daha sonra içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar limon suyu ilave edip orta ateşte şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra 8-10 dakika kadar daha kaynatıp soğumaya bırakalım. Baklavamızı yağlamak için 300 gram kadar eritilmiş tereyağını süzgeçten geçirelim. Yani ayranını çıkartıp sade yağ haline getirelim. Eğer bu işlemi yapmazsanız baklavanız pişerken üzerinde tereyağının yanıkları oluşacaktır. Bu da büyük ölçüde hem tadına hem de görüntüsüne etki edecektir. Elde ettiğimiz sade yağın içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edip bir kenara alalım ve geçelim hamurumuzu açmaya. Bunun için tezgaha bolca nişasta serpip bezelerimizi tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Toplamda 6 adet bezeyi açtıktan sonra aralarına bolca nişasta serpip birbirinin üzerine koyalım. Eğer ilk defa yapıyorsanız dörtlü veya beşli şekilde de açabilirsiniz. Dilerseniz bezelerinizin tamamını açıp açabildiğiniz kadar hamuru birbirinin üzerine koyup daha sonra yufkalarınızı sırasıyla açabilirsiniz. Üst üste koymuş olduğumuz hamurları en az 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra önce bir merdane, daha sonra ise oklava yardımıyla açalım.
Hamuru açarken oklavanın orta kısmından elinizle bastırarak açarsanız her tarafı eşit bir şekilde açılmış olur. Ve hamurun tamamını aynı teknikle açmaya devam edelim. Dilerseniz birbirinden ayırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kolaylıkla ayrılacaktır. Ama herhangi bir yırtılma ve kuruma olmaması için ayırmamanızı tavsiye ederim. Zaten piştikçe katları belirgin olacaktır. Eğer açmış olduğunuz yufkayı çok fazla bekletmeyecekseniz önce şöyle bir katlayıp daha sonrası bir bezin altında muhafaza ederek bu şekilde işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Yufkaların hepsini açtıktan sonra bir bıçak yardımıyla tepsi ölçümüze göre keselim. Baklavamızı pişireceğimiz tepsimizi katı yağ ile güzelce yağlayıp açmış olduğumuz yufkalardan bir tanesini içerisine yerleştirelim. Üzerine birazcık yağ gezdirip fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Yağlamış olduğumuz yufkanın üzerine altılı yufkalardan bir tanesini daha yerleştirip tekrardan yağlayıp bir yufka daha yerleştirelim. Yani toplamda 18-20 kat alt katına koymuş olalım. Alt katını bu şekilde yerleştirdikten sonra üzerine çekilmiş fındık veya ceviz yerleştirelim. Ben toplamda 400 gram kadar ceviz fındık karışık kullandım. Dilerseniz sadece ceviz veya dilerseniz sadece fındık kullanabilirsiniz. Yufkaların kenarından kesmiş olduğum fazlalıkları bir poşetin altında muhafaza etmiştim. Şimdi onları çıkartıp bir merdane yardımıyla bir tık daha inceltiyorum. Kenarlıklarını da tamamını tepsinin içerisine yerleştirelim. Üzerini yağlayıp kalan fındık ve ceviz karışımını üzerine serpiştiriyorum. Geriye kalan yufkaları da aynı teknikle tepsiye alıyorum. Sonuncu katı koyduktan sonra üzerini yağlamayıp baklavamızı baklava dilimi olacak şekilde kesiyorum. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben burada sizlere hızlı bir şekilde baklava dilimi baklava nasıl kesilir onu gösterdim.
Baklavamızı kestikten sonra geriye kalan yağ ile üzerini güzelce yağlayalım. Yağlama işlemi tamamlandıktan sonra 5 dakika kadar yağını tamamen çekmesini bekleyelim. Daha sonra baklavamızı 165 derece fırında alt ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Ben toplamda 1,5 saat kadar pişirdim. Pişme süresi fırından fırına değişebilmektedir. Uzun süre kısık ateşte pişirmek baklava için çok önemli bir püf noktadır. Eğer bu şekilde pişirmezseniz katları belirgin olmaz ve orta kısmı hamur kalır. Fırından çıkarmış olduğumuz baklavamızı soğuk şerbet ile buluşturalım. Şerbetini verdikten sonra baklavamızı tamamen soğutmadan servis etmeyelim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı ve de hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri tatlımızın sunumuyla baş başa bırakıyor ve Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.